Mr. Hulusi Akar, thank you very much indeed for talking to Al Jazeera. Let's start by talking about the joint patrols with Russia in northeastern Syria. How is it going on, and have those patrols achieved their goals from your own perspective? Bildiğiniz gibi 22 Ekim tarihinde Rusya ile Soçi'de bizim mutabakatımız gerçekleşti. Bu mutabakat çerçevesinde bazı kararlar aldık, bazı konularda anlaştık. Bunlardan biri de hudutlarımızdan itibaren takriben 10 kilometrelik mesafe içinde devriyelerin gerçekleşmesiydi. Bunu da başlattık ve 1 Kasım'dan itibaren bu devreler devam etmekte. Bugün 9.'sunu yaptık. Bu devreler tabii ki faydalı olmakta. Bu devreler sayesinde aynı zamanda bu devreler, karadan yapılan bu devrelerimiz, helikopterler ve İHA'larla takviye edilmekte ve dolayısıyla bölgedeki gelişmeleri yakinen görme fırsatı bulmaktayız. Bunu da Rus Silahlı Kuvvetler unsurlarıyla koordineli bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Çeşitli şekillerde oradaki gelişmeleri görmekteyiz ve YPG'nin bölgeden arıldığını, teröristlerin bölgeyi terk ettiğini de bir şekilde yerine teyit etme çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Burada bazı zorluklarımız olmakta bu devrelerin icrası sırasında. Ancak bunların hepsini birlikte Rusya ile koordine etmek suretiyle, konuşmak, görüşmek suretiyle yeniyoruz. Ve önümüzdeki günlerde bu devrelerin çok daha başarılı ve faydalı olacağına inanıyorum ben. Can you give us an idea about what you plan to do next? Are we going, for example, to see the joint patrols moving closer to Kobani, Tel Rifat and Manbij, for example? Tabii oralarda bazı şekillerde bazı güçlüklerle karşılaşıyoruz bu devreler sırasında. Burada daha önceden Ruslar tarafından bize buradaki teröristlerin tamamen bölgeyi terk ettiğine dair bir takım yazılı ve sözlü beyanlar olmasına rağmen bazı unsurların, bazı terörist unsurların bölgede kaldığını değerlendiriyoruz. Ve onlar veya onların destekçileri bir şekilde bu devreler sırasında bir takım provokasyon girişimlerinde bulunuyorlar. Fakat yine dediğim gibi Ruslarla koordineli bir şekilde bunların üstesinden gelmeye devam edeceğiz. So to be clear, from your own perspective as Turkey's Minister of Defense, SDF fighters are still present in the safe zone. Şimdi SDF dediğimiz zaman tabii farklı oluyor. Biz şimdi burada özellikle PKK'nın Suriye kolu olan YPG'den bahsediyoruz. Dolayısıyla biz YPG'nin ve onun çeşitli versiyonlarının bölgeden çıkarılması konusunda mutabık kalmıştık. Ve bu konuda da bize Ruslar beyanlarda bulundular. Bunların çıktığına dair çeşitli rakamlar verdiler. Çeşitli teferruatlı bir şekilde bilgiler verdiler. Yazılı, sözlü. Biz bunları takip ediyoruz. Ancak son olaylarda görüyoruz ki bugüne kadar yapılan faaliyetler sırasında tacizlerin devam etmesi nedeniyle bölgede bir takım unsurların kaldığını değerlendiriyoruz. Bunların da tamamının çıkarılması için yine Ruslarla temasımız sürüyor, koordinasyonumuz sürüyor. Ve bunlardan bir kısmının da bizim harekat yaptığımız 145 kilometre genişliğinde 30 kilometre derinliğindeki alandan da bazı uyuyan hücrelerin, bazı gizlenmiş teröristlerin az da olsa birkaç kez teşebbüsleri oldu. Ve hakikaten orada sivil halkın canına mal olacak bombalı araç patlatılması oldu. Böyle teşebbüsleri oldu. Buna da yakın bir şekilde, yine koordineli bir şekilde önlemek için çalışmaları sürdürüyoruz. Sonuç olarak burada bölgeye barışın, huzurun gelmesi için, ateşkesin tam olarak sağlanması, herkesin rahat bir yaşama dönebilmesi için, yerleştikleri evlerinde, topraklarında yaşayabilmesi için biz yoğun bir şekilde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu konuda gerekli yerlerde de Ruslarla gerekli koordinasyonu yapıyoruz ve bunu bu şekilde başarmaya çalışıyoruz. Are you planning to establish observation posts in the safe zone at a later stage? Burada tabii biz şimdi birincisi biraz önce bahsettiğim 145 çarpı 30 kilometrelik alanda tamamen kontrolü sağlamış bulunuyoruz. Buradaki bizim silahlı kuvvetler unsurlarımızla Suriye Millî Ordusu'nun unsurları birlikte koordineli bir şekilde omuz omuza buradaki güvenlik çalışmalarının, savunma fazımını sürdürmektedirler. Ve nitekim burada halkımız her geçen gün buradaki insanlar normal yaşama dönmeye devam ediyorlar. Son aldığımız Birleşmiş Milletler rakamlarına göre takriben 135 bin civarında, 140 bin civarında Suriyeli kardeşimiz evlerine ve topraklarına operasyondan sonra dönmüş bulunmakta. Ve buradaki yaşayan insanlar bir beraber bilgi de vermek istiyorum. Uluslararası bir anket kuruluşu tarafından yapılan çalışmada burada silahlı kuvvetlerimiz tarafından icra edilen faaliyetlerin, bu harekatın, Barış Pınarı Harekatı'nın büyük bir çoğunlukla desteklendiğini görmekten de mutluyuz. Bunu yapan uluslararası bir kuruluş. İşte bu faaliyetler yapılırken aynı zamanda burada YPG'nin diğer alanlarda ülkemize, sınırlarımıza ve halkımıza zarar vermesi önlemek için tabii ki bu devrelere ilaveten bazı observation postlarını da
kurulabileceğini karşılıklı olarak Ruslarla konuştuk, görüşüyoruz. Önümüzdeki dönemde bunu da kesinleştireceğiz. President Bashar al-Assad said that your presence in the safe zone is a violation of sovereignty of Syria, that his country will take all necessary means in the future to take back those areas. What does it mean for you? Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bunu bir kere başlangıçtan itibaren ifade etmem lazım. Bu konuda çok rahatız biz. Bizim tek dileğimiz, tek amacımız, tek gayretimiz ülkemizin ve milletimizin güvenliği. Kimlerden? YPG'den ve PKK'dan, teröristlerden, DAEŞ'ten. Biz bugüne kadar bildiğiniz gibi 2016'dan beri, 2015'ten beri terör ve teröristle mücadelemizi Suriye'nin kuzeyinde de sürdürmekteyiz. Irak'ın kuzeyindekine ve yurt dışındaki çalışmalarımızı ilaveten. Bu çerçevede yaptığımız çalışmaların Fırat Doğusu ile alakalı olan bölümüne baktığımızda biz burada gerçekten YPG'nin yaptığı, dronlarla yaptığı el yapımı patlayıcıları gönderdiler sınırlarımıza, halkımızın üzerine. Ve orada efendim havanları kullandılar, roketleri kullandılar ve dolayısıyla el yapımı patlayıcılarla oradaki insanların hayatını zehir ettiler. Bizim amacımız hudutlarımızın güvenliği, halkımızın güvenliği. Örneğin son 9 günde sadece 10 gün içinde 1200-1500 civarında havan ve roket mermisi atıldı ve bizim köylerimizde, kasabalarımızda Türk insanı, Türk vatandaşı 22 kişiyi kaybettik. 187, 185, 200 kişi yaralandı. Ve dolayısıyla bununla ilgili bir empati yapıldığı zaman hepimiz göreceğiz ki bu gerçekten bir güvenlik sorunudur. Bizim tek amacımız buradaki sağlanacak bir barış koridoruyla insanların gönüllü olarak bunun altını çiziyorum ve güven içinde ülkelerine, topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak. So I understand after the safe zone is fully established, the plan basically is to resettle Syrian refugees back into those safe areas. Evet, bizim burada Sayın Cumhurbaşkanımız onu takriben 2-3 yıldan beri ifade etmekte ve bu konuda Amerika'ya, Avrupa'ya davetlerde bulunmakta. Burada bir güvenli bölge oluşturmamızın Suriyeliler için çok önemli olduğunu, hayati olduğunu, en makul, en mantıklı, en insani yol olduğunu müteahhit defalar dile getirdiler. Ve bu çerçevede bizim çalışmalarımız sürmekte. Bu hemen güneyimizde bulunan Fırat'ın doğusunda 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge inşa ettiğimiz zaman burada bu bir yerleşim alan projesi aynı zamanda ve yeni bir yaşam şekli. Burada ayrılmış olan Suriyeli kardeşlerimizin güvenle ve gönüllü bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmeleriyle yeni bir yaşa başlamaları ve bunun da çok ciddi bir şekilde barışa, istikrara, huzura ve bütün şartların normalleşmesine çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. You consider the YPG to be an extension of the PKK. However, the US considers the SDF, and the YPG is part of the SDF, a crucial ally in the fight against ISIL. Are you concerned that this is something that could have long-term impact on your relationship with the United States of America when the US says, I would like to do business with the SDF? Tabii burada SDF'in omurgasını bildiğiniz gibi YPG teşkil ediyor. YPG teşkil ediyor. YPG'de biraz önce bahsettiğim gibi kesinlikle ona hiç bir şüphe yer bırakmayacak şekilde çok açık delillerle, çok açık bilgilerle söyleyebiliriz ki YPG, PKK'nın bir uzantısıdır, Suriye koludur. Bu açık bir şekilde ortada duruyor ve biz de bu görüşlerimizi, taleplerimizi, buradaki tavrımızı her zaman, her yerde Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bizler muhataplarımız açık bir dille söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Tabii ki bu Amerika'nın kendi tercihidir. Fakat biz diğer taraftan terörist kabul ettiğimiz bu YPG ile mücadelemizi bugüne kadar sürdürdük. Bundan sonra sürdürmeye devam edeceğiz. I would like to ask you a question about the criticism that was aimed at Operation Peace Spring. The US and the international community basically were saying that civilians were targeted in that military operation. Has this been addressed by Turkey? Şimdi burada bizim operasyonlarımızda sivillerin hedef alınması gibi bir takım iddiaların ortaya atılması gerçekten her şeye aykırı. Her şeye aykırı. Akıllara zarar verecek bir olay bu. Çünkü biz ilk defa operasyon yapmıyoruz. İlk defa terörle mücadele etmiyoruz. Bugüne kadar hem uzun süre anlamda tüm tarihimizde, yüzlerce yıllık tarihimizde 7 iklim, 3 kıtada barış için, huzur için, adalet için, istikrar için çalışma atalarımızdan aldığımız değerler çerçevesinde yakın zamanda da bizim yaptığımız Fırat Kalkan Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı
dahil tüm operasyonlarda ve en son olarak da bu Barış Pınar Harekatı'nda bizim gerçekten yaptığımız, bizim binlerce yıllık tarihten süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlerimiz var. Moral değerlerimiz var. Biz bunlara tamamen bağlıyız. Dolayısıyla biz bütün oradaki faaliyetleri yaparken başta masum sivil insanlar olmak üzere çevreye karşı, dini yapılara, tarihi yapılara karşı, çevreye karşı hiçbir ülkenin almadığı kadar tedbir alıyoruz ve olabildiğince dikkatli oluyoruz. The US was particularly concerned about Operation Peace Spring, saying that it would undermine the international coalition's fight against ISIL and that it could pave the way for ISIL to stage a comeback. How do you respond to that? Şimdi bunun cevabı çok kolay bir soru bu. Şöyle ki, bu DAEŞ'la, biz DAEŞ diyoruz ISIS'e biliyorsunuz. DAEŞ'la göğüs göğüse savaşan, göğüs göğüse mücadele eden ve bütün yüreğini ortaya koyan, bileğini ortaya koyan kara ordusu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri. Biz bunu 2016 yılında Fırat Kalkan Harekatı sırasında gösterdik. 3000 civarında DAEŞ'liyi, hem de radikal DAEŞ'ti bunlar, onların etkisi hale getirmek suretiyle terörle mücadele konusundaki, DAEŞ'le mücadele konusundaki kararlarımızı açık ve net bir şekilde ortaya koyduk. DAEŞ'le biz mücadelemizi ta ilk günden beri yapıyoruz. Çünkü DAEŞ geldi, bizim ülkemizde 600 sivil vatandaşımızı katletti. Değişik bombalı olaylarla, ülkemizin çeşitli şehirlerinde yaptıkları faaliyetlerle, terörist faaliyetlerle 600 vatandaşımızı katlettiler. Dolayısıyla biz bunlara karşı, bunların teröristliğine karşı yapmamız gereken neyse hem yurt içinde hem yurt dışında bunlarla savaşımızı sürdürüyoruz. Bunların tutuklanması, gözaltına alınması, hapsedilmesi, yargılanması dahil Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu DAEŞ'le mücadelesinin ne kadar derin, ne kadar kapsamlı olduğunu herkesin görmesi lazım. Since we're speaking about ISIL, their leader Abu Bakr al-Baghdadi was killed in a military operation in a village in Syria, not far from the border with Turkey. And some people were saying that Turkey has massive military and intelligence capabilities. Why has Turkey failed to identify the whereabouts of Abu Bakr al-Baghdadi? Elebaşları dahil bu mücadelemiz sürüyor. Bildiğiniz gibi hem Bağdadi'nin eşi hem onun ailesine mensup 7 kişi, üst düzey 7 kişi efendim, yine bizim güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmıştır ve şu anda kontrol altında bulundurulmaktadırlar. Bunların gereği yapılacaktır önümüzdeki günlerde. Diğer taraftan bu Bağdadi'nin de ele geçirilmesi konusunda hem Amerikan Silahlı Kuvvetleri bizim silahlı kuvvetlerimize gerekli koordinasyonda bulundu, bilgi alışverişinde bulundu. Bunun akabinde bizler de oradaki silahlı kuvvetler unsurlarımızı ikaz etmek suretiyle herhangi bir şekilde operasyona zarar verici faaliyetlere bulunmamaları için arkadaşlarımızı ikaz ettik, gerekli tedbirleri aldık. Dolayısıyla bu bizim silahlı kuvvetler tarafından operasyon sırasında yaptığımız şey. Fakat bunun öncesinde de istihbarat kuruluşlarımız arasında da sıkı bir işbirliği olduğunu ve bizim istihbarat unsurlarımızın, istihbarat birimlerimizin de Amerikan istihbarat birimleriyle çok sıkı çalıştığını ve onlara çok iyi bir koordinasyon içinde olduklarında özellikle Amerikan istihbaratı çok iyi bilmektedir. Mr. Akar, let's talk about another issue, which is basically the de-escalation zone around Idlib. You have been working closely with Iran and Russia since 2017 to implement the de-escalation zone. But there are airstrikes happening almost on a daily basis. Government forces, Syrian government forces, are staging a push to take over areas south of Idlib. Has the Astana agreement failed? Do you think it has to be reviewed once again? Bununla ilgili 17 Eylül'de özellikle vardığımız bir mutabakat muhtırası var. 2018'de Rusya ile Soçi'de yaptığımız bir mutabakat var. Bu mutabakat çerçevesinde İdlib'in etrafında 10-15 kilometrelik bir silahtan arınmış bölgenin tesisine karar verdik. Ayrıca Türkler tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 12 gözlem noktası, Ruslar tarafından 10 gözlem noktası, İranlar tarafından 6 gözlem noktasına karar verildi. Bu şekliyle hem silahların, ağır silahların o silahtan arınmış bölgeden çıkarılmasına gayret gösterdik. Radikallerin bölgeden uzaklaştırılmasına gayret gösterdik ve Türk Silahlı Kuvvetleri istihbarat unsurlarımızla birlikte gerçekten yoğun bir çalışma yaptılar ve çok ciddi başarılar elde ettiler. Ancak burada rejim maalesef bu ateşkese gerekli saygıyı göstermedi, gerekli desteği sağlamadı ve her fırsat ateşkesi ihlal etmek için elinden gelen gayreti gösterdi. Tabii bu konuda Rusların da bir takım destekten aldığını söyleyebiliriz. Biz de her fırsatta bu ateşkesin devamı için, burada istikrarın sağlanabilmesi için Ruslarla yaptığımız temaslarda kendi inisiyatiflerini kullanmak, kendi nüfuzlarını kullanmak suretiyle rejimin ateşkese saygı göstermesini sağlamalarını arzu ettik.
Ve fakat maalesef bu ateşkes meselesinde tam olarak rejim istenilen duruma, pozisyona girmedi. Özellikle Mayıs 2019'dan sonra karadan ve havadan yaptıkları saldırılarla çok ciddi şekilde çevreye zarar verdiler. Ve şu ana kadar 6 Mayıs'tan itibaren şu ana kadar geldiğimiz noktada 1100-1200 civarında Suriyeli vatandaşın hayatını kaybettiğini, sivil, bunların büyük bölümü sivil. Ayrıca 600 bin kişinin de evlerini terk ettiğini biliyoruz. Ve dolayısıyla çok ciddi bir bu insani dramdır. Ve biz her seferinde Rusya vasıtasıyla, Rusya aracılığıyla şunu dile getiriyoruz. Hem Ruslarla yaptığımız konuşma, görüşme, bunların Suriye'de rejime etkilemesi bakımından hem de dünya kamuoyuna bizim yaptığımız barışın sağlanması, ateşkesin sağlanmasının çok önemli olduğunu hatırlatıyoruz. Çünkü aksi halde bu karadan ve havadan rejimin yaptığı saldırılar sonucunda ciddi bir şekilde radikalleşmenin gerçekleştiğini, radikalleşmenin arttığını ve aynı zamanda göçün de hızlanacağını muhataplarımıza söylüyoruz. Bu bakımdan özet olarak Rusya'ya ateşkesin sağlanması konusunda, sürdürülmesi konusunda nüfuzunu kullanmak suretiyle rejimin kara ve hava saldırılarını durdurmaları gerektiğini. Çünkü rejim çok zalim bir şekilde, çok agresif bir şekilde bu tarzlarını yapıyor. Otelleri, hastaneleri, okulları, ne kadar sivil yerleşim yeri varsa pazarları vurmaya devam ediyor. Bunları da vururken mazereti okulda terörist tespit ettik, hastanede terörist tespit ettik şeklinde sudan sebeplerle bu hareketlerini mazur göstermeye çalışıyorlar. Biz göçten korkuyoruz. Çünkü şu anda ülkemizde 3,6 milyon civarında, 4 milyon civarında Suriyeli kardeşimiz misafir ediyoruz. Şu ana kadar toplam bütçemizden biz 40 milyar dolar civarında para harcamış bulunuyoruz. Dolayısıyla ilave göç tabii gerçekten bizi çok zorlayacaktır. Hem büyük bir insan drama sebep olacak. Aynı zamanda bu göç artık Türkiye'de kalmayabilir. Avrupa'ya kadar, hatta Amerika'ya kadar devam edebilir. Let's move on to another issue, Mr. Minister, which is S-400 air defense system, which has created a diplomatic crisis with the United States of America and NATO. Are you still determined you will activate the system? Bizim bu konudaki başlangıçtan itibaren yaptığımız açıklamalar çok açık ve net. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda bütün bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tutumunu, hareket tarzlarını, ne yaptığı, yapacağını, planını çok açık ve net bir şekilde bütün dünya kamuoyuyla paylaşmış bulunuyor. Biz 1990'ların sonundan itibaren ülkemizin ve milletimizin hava ve füze savunmasını sağlayabilmek bakımından hava savunma sistemlerini incelemeye başladık. Bunları tedarik ve temin için gayret gösterdik. Fakat çeşitli sebeplerden dolayı bu çalışmalar biraz uzadı. Özellikle de 2011'de Suriye krizi ortaya çıktıktan sonra bu artık bir zorunluluk haline geldi. Hava ve füze savunma sistemine sahip olmamız. Bundan sonra yoğun bir şekilde gayretlerimizi sürdürdük fakat maalesef Avrupa ve Amerika'da yaptığımız görüşmelerde, tedarik çalışmalarında bu mümkün olmadı. Daha sonra 2011 krizi çıktıktan sonra NATO çerçevesinde, NATO dayanışmasının güzel bir örneği olarak Türkiye'ye Patriot ve SAMTİ bataryaları gönderildi. Onlar da bir müddet sonra tekrar geri çekildi. Biz bütün bu tecrübeleri yaşadıktan sonra bizim daimi bir hava ve füze savunma sistemine ihtiyacımız çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Bunun için tedarik çalışmamızı hızlandırdık ve bazı kriterler tespit ettik ve bu kriterler çerçevesinde Avrupa ile, Amerika ile ve Rusya ile temaslarımız oldu. Bu kriterlere uygun cevap Ruslardan geldi ve dolayısıyla bu tedarik çalışması o şekilde başladı. Bu bir herhangi bir şey tercih değil, bir zorunluluktu bu, ihtiyaçtı bu. Will you integrate it in the Turkish defense system or Hayır. is it going to run as a standalone system? Başından beri bunu söylüyoruz. Evet, bu standalone olacak. Herhangi bir şekilde NATO sistemleriyle bunu herhangi bir şekilde entegre etmeyeceğiz. Bağımsız olarak çalışacak. Mr. Hulusi Akar, you are the Minister of Defense of the second largest military in NATO. What baffles the Americans and the Europeans in particular, why would a country like Turkey expand its alliance with Russia at the expense with its historic alliance with NATO and the United States of America? Şimdi birincisi İbn Haldun'un dediği gibi coğrafya kaderdir. Birinci husus bu. Efendim, ikinci husus da bu kaderi yaşarken bir takım ülkemizin, milletimizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak, özellikle güvenliğini sağlamak için tabii ki durum ve şartlara göre kendi hareket tarzlarımızı belirleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti egemen ve bağımsız bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti egemenliğe ve bağımsızlığına son derece düşkün bir millettir.
Dolayısıyla bu çerçevede biz faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Ve biz ülkeyle olan münasebetimiz, işbirliğimiz hiçbir şekilde diğer ülkelere karşı görülmemelidir. Biz gerçekten NATO ile olan münasebetlerimizi çok iyi şekilde götürüyoruz. Biz NATO'nun üyesi olmaktan mutluyuz. NATO içindeki bütün sorumluluklarımızı aksaksız ve eksiksiz yerine getirmeye devam ediyoruz. Diğer Avrupalı partnerlerimizle stratejik ortaklığımız Amerika ile sürüyor. İttifaklarımız sürüyor, işbirliğimiz sürüyor. One of the fallouts from the Operation Peace Spring is that many European countries decided to suspend arms sales to Turkey. Are you confident those countries will change their position now? Şimdi tabii burada kesinlikle bu tabii ki evet bu geçici bir tavır olduğunu değerlendiriyorum. Bu Barış Pınar Harekatı'na karşılık bir takım sebeplerden dolayı dahili sebepler var, harici sebepler, kendi ülkelerinin bir takım tutum ve davranışları var. Onlara bağlı olarak böyle bir takım davranışlar gördük. Fakat biz bunların geçici olduğunu inanıyoruz. Çünkü bu 2-3 hafta önce NATO'daki Savunma Bakanları toplantısında bütün bizim sorunlarımızı dile getirdik. Bizim güvenlik endişelerimizi ortaya koyduk ve bu güvenlik endişelerimizin oradaki arkadaşlarımız tarafından paylaşıldığını görmekten memnun olduk. Dolayısıyla biz burada yaptığımız iş herhangi bir şekilde başlangıçta biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi herhangi bir şekilde böyle keyfi bir harekette değiliz. Herhangi bir şekilde kimsenin toprak bütünlüğüne saygısından bunu davranmıyoruz. Bu tamamen ülkemizin güvenliği, bölgenin huzura kavuşması için yaptığımız bir faaliyettir. Bunun anlaşılacağına inanıyorum ben ve bu dolayısıyla her şey normalleşecektir önümüzdeki dönemde. Çünkü bizim yaptığımız bu harekatın çok önemli hukuki temelleri var. Bunlardan birincisi Birleşmiş Milletler Çartı. Birleşmiş Milletler Çartı ile birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlar var. Bu kararlarda çok açıkça 51. madde dahil, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları dahil. İnsanların bir savunma hakkı var. 2264 sayılı, 2254 sayılı kararlar bu kadar cevaz vermekte. Ayrıca bizim Suriye ile Türkiye arasında Adana Mutabakatı var. 1998'de imzaladığımız. Bizim yaptığımızda hiçbir şekilde keyfilik yok. Tamamen barış için, huzur için, güvenliğimiz için, savunmamız için aldığımız bir uygulamadır bu. Bu herhangi bir şekilde bir işgal değildir. Herhangi bir şekilde bu bir saldırı değildir. Bu tamamen teröristlere karşı, teröre karşı yapılmış olan bir operasyondur. And this is going to be my last question. President Erdogan met with President Trump recently. Are you hopeful the Americans will reconsider their decision to remove Turkey from the F-35 fifth generation Joint Strike fighter program? Burada tabii son ziyaret sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız orada hem Sayın Başkan Trump'la ikili hem heyetler arası görüşmeler sırasında hem de sayın senatörleri kabulünde senatörlerle yaptığı konuşmalar sırasında bütün taleplerimizi, görüşmelerimizi çok açık bir dille ortaya koydular. Bunlardan biri de bu F-35 projesiyle alakalı. Bu konuyla alakalı baktığımızda çok açık ve net görmemiz gereken olan en önemli husus F-35'te biz ortağız. Ve bu ortaklık içinde bulunuyoruz ve bu konuda biz ortak olarak bütün sorumluluklarımızı yerine getirdik. Toplam bizim oradaki ödeme yaptığımız 1.4 milyar civarında, 1.5 milyar civarında, 1.5 milyar dolar civarında oraya ödeme yaptık. Ve bunun yanı sıra bizim burada Türkiye'de bu F-35'in bir parçası olarak takriben 1000 civarında değişik parçayı da bizim sanayimiz, özel sektör, kamu sektörü bunu üretmektedir. Ve bu da bizim bu F-35 projesine en önemli katkımızdır. Ayrıca en üst düzeyde Amerika'da bu konuları bilen kişiler tarafından da Türkiye'nin bir ortak olarak ve bir parçayı üretici olarak sorumluluklarını hakkıyla yerine getirdiğini söylediler. Dolayısıyla biz de bu ortaklarımızdan, Amerika başta olmak üzere ortaklarımızdan bizim bu sorumluluklarımızı yerine getirirken gösterdiğimiz hassasiyeti bize karşı da aynı şekilde göstermelerini beklemek bizim hakkımız. Bizim de beklentimiz budur. Kendilerinden bu konuyla alakalı F-35'teki ortaklığımıza alakalı, bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla alakalı yapılması gereken neyse bunları yapmalarını bekliyoruz. Ve yine Cumhurbaşkanımız tarafından ifade edilen bir konu var. Zamanında biraz önce bahsettim. S-400'ün yerine Patriot almak istedik biz başlangıçta. Bu mümkün olmadı. Bu mümkün olmayınca S-400 aldık. Eğer herhangi bir şekilde F-35 de alınamazsa bu bizim silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacı, ülkemizin ve milletimizin savunması için, güvenliği için önemli bir araç, silah F-35'ler. Bunu almak mümkün olmadığı takdirde tabii ki doğal olarak bizim de başka araçlara girmek zorunda kalacağımızın herkes tarafından bilinmesi lazım. Mr. Hulusi Akar, thank you very much indeed. I really appreciate your time. Thank you, sir. Thank you.